Gördüğünüz gibi benim verdiğim taktiği kullanarak yaklaşık 100 bir maç sonunda, sadece bir maç sonunda 100 oyun parası fazladan kazanabiliyorsunuz. Verdiğim taktiğin gerçekten işe yaradığını buradan görebilirsiniz. Hepinize selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım hepinizin hali keyfi iyidir. Gördüğünüz üzere uzun bir süreden sonra tekrar Dramlik Sakır serilerimize devam ediyordum. Bir işe girdiğimden dolayı uzun bir süredir Dramlik Sakır videoları atamıyordum. Para kasma taktikleri geliyordu önceden. Bunlara ara vermek zorunda kalmıştım. Vakit bulamıyordum video çekmeye. Şu an bu süreden sonra tekrar devam edeceğiz. Para kasma taktiklerimi tekrar sizlere göstereceğim. Ve şöyle takım yönetimine girdiğimiz zaman bu para kasma taktiğiyle ben bu kadroyu kurdum. Siz de böyle bir kadroya bir haftalık gibi bir süreçte, çok kısa bir süreçte siz de sahip olabilirsiniz. Hemen para kasma taktiğimi göstermeden önce kanala destek amaçlı abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hemen para kasma taktiğimize geçelim dilerseniz. Bu şekilde kulübün kısmına girdiğimizde stadyum ve tesisler diyoruz. Burası önemli bir yer. Antrenman, konaklama, sağlık, ticari, oyuncu alımı gibi şeyler var. Bunlar önemli olabilir ama buradaki en önemli kısım stadyum. Ben ilk kümeden başlayarak, yani oyuna ilk başladığımda ilk kümeden başlayarak kazandığım bütün parayı önce stadyuma bastım. Stadyumu yükseltmeye odaklandım, yani maç kazanmaya değil de stadyumu yükseltmeye şey yaptım, işte odaklandım. Çünkü stadyumdan maç sonunda benim ev sahibi olarak oynadığım maçta 52, gördüğünüz gibi sol üstte gördüğünüz gibi 52 oyun parası veriyor. Bunu da maç sonunda video izleyerek yaklaşık 2 katına 104 oyun parasına çevirebiliyoruz. Sadece stadyumdan bir maç sonunda 104 oyun parası elde ediyoruz. Ve bu maç bonuslarıyla birlikte yaklaşık 250 oyun parasına kadar çıkabiliyor. Şu şekilde gördüğünüz gibi bütün kazandığınız parayı stadyuma basacaksınız. İkinci olarak da şu şekilde sadece ev sahibi olduğunuz maçlar oynayacaksınız. Şu an Chelsea ev sahibi mesela. Logosu solda duruyor. Bunu bilmeyen bazı arkadaşlar var. Yorumlarda sormuşlardı ev sahibi olduğumuzu nasıl anlarız diye. Eğer sizin logonuz sol taraftaysa ev sahibi oluyorsunuz. Logonuz sağ taraftaysa deplasman maçında oluyorsunuz. Şu an ben deplasman maçındayım. 2 tane maç yapacağım bu videoda. Bir deplasman, bir de ev sahibi olduğumuz maç yapacağım. Bakalım aradaki fark ne kadarmış? Ne kadar oyun parası farkı var mesela ev sahibi ile deplasman arasında. Hemen bunu göreceğiz. Maça başla diyelim. Şu şekilde deplasman maçındayız. Maçın tamamını tabii ki videoda oynamayacağım. Video çok uzun sürer yoksa. Bir de iki maçın da skorunu aynı şekilde bitirmeye çalışacağım. Aradaki farkı net bir şekilde görebilelim diye. Şöyle Messi 1-0 yaptık. Ben videoyu durduruyorum. Maç sonunda tekrar devam ettireceğim. Bakalım maç sonunda deplasmanda oynadığımız maçlar ne kadar oyun parası veriyormuş. Şu şekilde güzel bir gol kaydettik. Bunda videoda olmasını istedim. Maçın son dakikalarına yaklaştık. Bakalım maç sonunda ne kadar bonus verecek. Siz dilerseniz bu maç yaptığım kısımları videoyu ilerleterek devam ettirebilirsiniz. Ben mecburen maç sonunu bekleyeceğim. Bu şekilde dakika 88'e kadar geldi. Bu arada uçak sesleri falan gelebilir. Videoyu balkonda çekiyorum. Şöyle güzel bir şut daha attık. Kaleyi bulmadı. Ve evet, ikinci yarı bitti. Bakalım ne kadar oyun parası verecek. Şöyle devam et diyelim. Gördüğünüz gibi 56 oyun parası verdi. Bu deplasmanda oynadığımız maç. Gerçekten çok az bir miktar. Bakalım ev sahibi olarak oynadığımız maçta benim söylediğim gibi 200'e yakın oyun parası verecek mi? Hatta 250'ye bulacak mı? Bunu göreceğiz. Şöyle reklam da izleyelim isterseniz. Herhangi bir fark olmasın. Şu şekilde videoyu da izledik. Toplam 112 oyun parası verdi. Maçı kazandan 30 oyun parası, atılan golden 25 oyun parası, attığımız gol başına 5 oyun parası vermiş. Ticari bonustan 1 ve
Video izleme bonusuna da toplam 56 oyun parası verdi. Bu da toplam 112 gibi bir miktara vardı. Bakalım ev sahibi oynadığımız maçta ne kadar bize oyun parası verecek. Şu an ev sahibiyiz. Liverpool'la oynayacağız. Bir önceki maç kadar kolay olmayacak. 5 gol atamayabiliriz ama bakalım ne kadar fark atabileceğiz. Gerçekten deplasmanda oynadığımız maçta verdiği parayla ev sahibi oynadığımız maçta verdiği para çok fark ediyor. Bunun da en önemli nedeni tabii ki stadyumun yükseltilme seviyesidir. Stadyumunuz ne kadar yüksek olursa o kadar daha fazla oyun parası veriyor. Bu da hem sizin zamandan tasarruf etmenizi, yani az maç yaparak çok para kazanmanızı, hem de kadronuzu kısa bir sürede fullleyebilmenizi sağlıyor. Bu şekilde Ronaldo'ya güzel bir pas geldi. Gol olsa çok iyi olurdu. Bir de yanlış değilsem reklam izleme sorunu varmış sizde. Bazılarınızda daha doğrusu. Bunun da VPN'le bir çözümünü buldum ben. İlerleyen süreçlerde onun da videosunu atacağım. Takipte kalırsanız siz de bu taktiği görebilirsiniz. Bazılarınızda maç sonunda yani yanlış değilsem reklam izleme seçeneği çıkmıyormuş belli bir süreden sonra. Bunun çözümünü bulduk. Yakın bir süreçte onun da videosu gelecek. Abone olarak, bildirimleri açarak o videodan da haberdar olabilirsiniz. Bu arada çok fazla video dönüyor şeyle alakalı. Bu Dream Soccer hileleriyle alakalı. Hile yapılmıyor. Bunun araştırmasını yapmanıza hiç gerek yok. Hile yapılmıyor. Boş boşuna gidip video izleyip o kadar şey indirmenize gerek yok. Para kasma taktikleriyle kadronuzu rahat bir şekilde zaten fullleyebilirsiniz. Hileye de ihtiyacınız yok açıkçası. Bu şekilde benim de hile yapmadım. Zaten açık bir şekilde ortada. Hile yapsaydım banlanırdım. Çünkü online bir sisteme geçtiğine göre Dream League rahat bir şekilde hile yapanları bulabiliyor. Hile yapmanızı da açıkçası tavsiye etmem. Çünkü bazı insanların, diğer insanların daha doğrusu, hakkına girmiş oluyorsunuz bir şekilde. Yani adamların emek verip yaptığı şeyi siz sadece hile kullanarak elde ediyorsunuz. Bu da kul hakkına giriyor açıkçası. Şöyle Chiellini desek. Sandro. Griezmann'a güzel bir pas. Röveşata golü atarsak çok iyi olur ve mükemmel bir gol attı gerçekten. Luis Suarez. Rastgele kaleye vurdunuz zaten. Böyle oyuncularla, fullenmiş oyuncularla her türlü gol yapabiliyorsunuz. Video fazla uzun olmasın diye ben şimdi videoyu durduracağım. Bu maçın sonunda da bakalım ne kadar bize bonus olarak ve oyun parası verecek. Hemen durduralım videoyu. Bu maçın son dakikalarına yaklaştık. Bakalım bu maçın sonunda ne kadar bize bonus verecek. Verdiğim taktik gerçekten işe yarayacak mı göreceğiz. Bu şekilde Griezmann'lı topu alırsak bir gol daha atmamız lazım. Diğer maç 5 golle bitmişti. Çünkü evet, golü attık. Suarez'e doğru. Hatta bir gol daha atarsak maç sonunda vereceği bonus çok daha fazla artacak ama. Gerçi 5 golle bitirmemiz daha iyi olur. Çünkü iki maç arasındaki farkı net bir şekilde görebilmemiz lazım. Şöyle kendi kalecime döneyim. Vakit geçirmek için. Bu maç da bitti. Bakalım maç sonunda ne kadar bonus veriyormuş. Bize iki maç arasındaki fark ne kadarmış bunu göreceğiz. Devam et diyelim. Net bir şekilde buradaki fark ortaya çıkıyor. Bakın 128 oyun parası verdi. Az önceki maçta yanlış değilsem 56 oyun parası vermişti. Şu şekilde bir de video izleyelim bakalım bize ne kadar. Gördüğünüz gibi benim verdiğim taktiği kullanarak yaklaşık 100 bir maç sonunda, sadece bir maç sonunda 100 oyun parası fazladan
kazanabiliyorsunuz. Verdiğim taktiğin gerçekten işe yaradığını buradan görebilirsiniz. Fazladan 100 oyun parası kazandık. Az önceki maçta, deplasmanda oynadığımız maçta yaklaşık 108 oyun parası vermişti yanlış değilsem. Gördüğünüz gibi 228 oyun parası aldık sadece bir maçın sonundan. Şöyle devam et diyelim. Bir de buradan size gerçekten oyuna hiç para yatırmadığımı göstermek istiyorum. Şöyle diyelim. Bakın gördüğünüz gibi herhangi bir para yatırma yok. Promosyonlar, destek paketler. Gördüğünüz gibi sezon pasosunu bile satın almamışım. 73 lira istiyormuş. Gerek yok yani yatırmaya. Eğer para kasma taktiğim gerçekten hoşunuza gittiyse ve işinize yararsa, gerçekten işinize yararsa kanala abone olup videoyu beğenmeniz yeterlidir. Kendinize çok iyi bakın.